Najveća na svetu odanka, kako da ti kažem koliko te volim Danka, jer si ti život moj. Ja more da pijem, da ublažim bol, o kako je tužan ovaj život moj, o kako su noći duge Danka, bez plačeš, bez prestanka i šapućnem Danka, Danka volim te. Da se ljutiš što ti pišem pesme Danka, ti si moju ljubav poklonila drugom od Danka. Ja jedino mogu da pevam o tebi o Danka, jer si ti život. Okey. Hala. Yanlış verdi zannettim ya. Şimdi bir saniye. Peki 2 bilet yetiyor mu yani gidiş dönüş için? Yok, orada ayrı alacağız. Arkadaşlar Belgrad'da bazı kiosklar, hepsi değil, şu şekilde otobüs bileti satıyor. Şimdi bu biletlerin şöyle bir numarası var. Tek kullanımlık bilet aldım ben. Zemun isminde bir semte gidiyoruz. Arkadaşımla sizlere tanıtacağım kendisini. Zaten bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır Sıla'yı. Masal anlatarak gezen kadın. Güzel isim oldu ha. Ben sevdim onu. 706 kaçırdık otobüsü. Neyse anlatayım. Şimdi bu biletleri bir tek basımlık bilet olarak var. Tek basımlık bilet 90 dakika içinde kullanmanız gerekiyor bu bileti. Yani ben bunu aldım, şimdi 90 dakika içinde bir otobüse binmem gerekiyor. 50 dinar bu. Hatta 10 dinar, 5 dinar da fazladan alıyor. 55 dinar oluyor. Bunun dışında gün içinde 24 saat boyunca sınırsız kullanabildiğim bir bilet var. Ona da ne kadar dedi? 250 dedi yanlış hatırlamıyorsam. Özür dilerim, 125 o. 125. 2 bilete 250 dedi. Ondan sonra haftalık bilet var. 860 falan olması lazım. Bir de aylık bilet var. O da 2300 dinar civarı bir şey olması lazım. Ama tabii uzun kalacaksanız uzun bilet mantıklı. Yoksa bizim gibi tek bir yere gidecekseniz tek kullanımlık bilet mantıklı. Şimdi burası neresi? Otobüslerin son durağı. Merkez çok yakın buradan. Hemen şuradan göstereyim sizlere. Şu karşıda binalar görüyorsunuz ya, o binaların arkası Knez Mihailova. Burası da Zeleni Venac diye geçiyor. Şöyle göstereceğim sizlere ki durağın ismini Google'da aratarak burayı bulabilirsiniz. Şurada Zeleni Venac yazıyor ya, orası burası. Buradan Belgrad'ın birçok noktasına otobüs bulabilirsiniz. Sıla ile birlikte Zemun ismindeki semte gideceğiz. Orada bir tane kule var, Gardoş Tower diye geçiyor. Oradan manzarayı izleyeceğiz. Bakalım. Şurada bir de pazar vardı. Pazarı da gezelim dedik ama erken kapatmışlar bugün. Ne haber? İyi misin? Sıcak. Çok sıcak değil mi? Bugün ayrı bir sıcak var ya. 2 gün 3 gün yağdı da şimdi yağmaz herhalde ya. Bugün çünkü hiç bulut, yani şu tarafta bir bulut var ama böyle kara bulutlar çökmedi şehre. Bugün yağmayacak. Heyecanlı mısın? Zemun'a gidiyoruz. Değilim. Değil mi? Zemun neresi? Önce onu. Çünkü Zemun'u ben biliyorum. Daha önceden gittim ama o bilmiyor yani. Ben dedim güzel bir yer, manzarası güzel, iyi gidelim dedi. Planımda da yoktu. O yüzden şu an hiç heyecanlı değilim. Meraklıyım ama merak ediyorum. Güzel bir manzarası var. Bence değecek. Tamam. Şöyle biletini vereyim. Teşekkür ederim. Düşürme. Bu arada kartla da istiyorsanız ödeyebiliyormuşsunuz sanırım. Böyle kart bastığınız bir şey var otobüslerde. Bizim kent kart gibi bir sistemleri var ama kredi kartıyla da ödeyebiliyormuşsun. Ne güzelmiş. Öyle bir sistemleri de var yani ama biz bilet aldık. Daha mantıklı. 706 numara Zemun'a gidiyor dostlar. Şöyle otobüse binelim. Otobüse bindiğinizde bilet göstermenize gerek yok. Gel gel geç. Bilet göstermeyeceğiz. Çünkü şöyle, bence arkaya oturalım. Yaşlılar oturuyor oraya ya. Şöyle bir sistem var. Bir durakta bir görevli biniyor, tamam mı? O bilet kontrolü yapıyor.
O görevli binene kadar göstermenize gerek yok yani biletinizi. Şimdi bilet göstermezsek bunu yine kullanabilme şansımız var. Ben geçen bindim mesela otobüse. Adam şey dedi otobüs şoförü. Gel gel dedi, bilet alma boşver. Ha. Ben burada başka bir yerde. Aşağı yukarı 15 dakika bir otobüs yolculuğu yaptık. Zemun'a ulaştık dostlar. Burası eskiden Belgrad'dan ayrı bir yerleşim yeriymiş. Şöyle bir mahalleye girdik, şimdi bir kuleye doğru yürüyoruz. Buradaki ara sokaklar genellikle böyle. Şık evlerin olduğu, eski tarz bir mimari. Avusturya Macaristan döneminden kalan bir mimari. Yani evleri şöyle göstereyim. Belgrad'da da bulabileceğiniz bir mimari açıkçası. Bu tarz evlerin olduğu eski bir yerleşim yeri burası. 1934'te yanlış hatırlamıyorsam Belgrad'a katılıyor. Yani 2. Dünya Savaşı öncesi Belgrad'la birleşiyor burası. Şu an Belgrad'ın bir semti. Tarihte şöyle bir önemli yeri var. Avusturya ile Osmanlı arasındaki sınırı oluşturuyormuş Zemun. Öyle önemli bir yeri var ve şurada bir kilise göreceksiniz. Burası meşhur bir kilise. Yani Zemun'un içerisindeki meşhur bir kilise. Şimdi aşağıdan bakıyoruz biz bu kiliseye. Birazdan Gardoş Tower, yani Gardoş Kulesi ya da Gardoş Tepesi dedikleri bir yer var. Orası tarihi bir yer. Oraya çıkacağız, bir de oradan bakacağız manzaraya. Hem Tuna Nehri'ni göreceğiz hem buraları göreceğiz. Ama önce bir semtin içini göstereyim istedim sizlere. Bohem bir havası var böyle. Gündüzleri çok dolu değil. Gördüğünüz üzere yani sokaklar bomboş. Ama akşamları şimdi bir yerleşim yeri kısmı var. Bir de bunun dışında şey var. Böyle gençlerin takıldığı kafeler, barlar, restoranların olduğu bir kısım var. O açıdan da Zemun nam salmış bir yer. Yani gece hayatı da yaşayayım diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bakmak ister misin kiliseye? Tuna Nehri'nin dibine kadar geldik dostlar. Karşıda ağaçların arasında böyle evler var, görüyorsunuz değil mi? Hatta birazcık yükseğe yapmışlar. Hatırlıyorsanız Amazonlarda evleri böyle birazcık yükseğe inşa ediyorlardı. Çünkü Amazon Nehri belirli dönemlerde yükselip belirli dönemlerde alçalıyordu. O yükseldiği zaman evler hani suyun altında kalmasın diye ya yüzen ev yapıyorlardı ya da evleri yükseğe inşa ediyorlardı. Böyle çıtaların üstüne inşa ediyorlardı, sütunların. Karşıdaki birkaç evde o şekilde sanırım. Buradan öyle gözlemliyorum. Orada botlar var, burada botlar var. Belki o tarafta yaşayıp kıyıya geliyorlardır. Burada çalışıyorlardır belki, bilmiyorum. Tuna'nın dibine kadar gelmiş bulunuyoruz. Böyle akıyor aşağı doğru. Karadeniz'e kadar gidiyor Tuna. Tuna Nehri'nin türküsü vardı. Ne diyordu? Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor muydu? Öyle bir şey vardı, sözü vardı türkünün. Tam hatırlayamadım şu an. Burada böyle bir yürüyüş yolu var. Birazdan şu ara sokağa gireceğim. Orada da kafe ve restoranlar var. Burada da kafe ve restoranlar var. Ha, şöyle fiyatlara bakalım ya. Zemun'da fiyatlar nasılmış? Kahve fiyatları mesela espresso 210 dinar. 1,5 eurodan biraz fazla. Kafe latte 320, 2,5 euro. 420-470'e var. Yani ne kadar? 3 euro filan kahveler. 2 euro, 3 euro diyeyim kahveler. Kola Fanta 2,5 euro. Biralar, onlar da 2,5-3 euro. Başka ne var? Burada şaraplar var. Şöyle bir kadeh şarap 540. Yani ne kadar yapıyor bu? 5 euro civarı bir şey yapıyor. Böyle ufaktan içecek fiyatlarını da göstermiş olayım. Hemen Tuna Nehri'nin kenarında insanlar böyle alıyorlar içeceklerini, yudumluyorlar. Burada takılıyorlar, vakit geçiriyorlar. Sakin çünkü burası. Belgrad'daki o gürültü, yoğunluk, kalabalıklık yok burada. Evet. Beğendin mi burayı? Çok beğendim. Neyini Gerçekten beğendin en çok? Beğendim. Mimarisini çok beğendim. Evlerinin güzelliğini beğendim. Nehrin kenarında oluşu güzel. Yani burada gelinip kalınır, kafa dinlenir. Öyle bir yer. Öyle bir his veriyor insana. Böyle birkaç ay kalsam burada Evet, huzurlu bir havası var. iyi gelir gibi hissettiriyor. İyi gelir, evet. Böyle şey, saçma bir yerle karşılaştıracağım ama Cunda Adası'nı hep öyle düşünürüm ben. Hani o kadar kalabalık ve keşmekeş olmasa mesela, hani orada o böyle küçük iki katlı evlerde falan gelmek, işte deniz kenarına in, rakını iç, balığını ye gibi. Burası da öyle bir yer. Hani böyle takıl, sonra nehir kenarına git.
Öyle bir hava hissettirdi Ve bana. her yazlık mekanda olan Arnavut kaldırım burada Evet. da var. Yani yazlık mekan havasını veriyor aslında. Ama baktığında bir yazlık mekan mı? Değil. Ben hep böyle Arnavut kaldırımı yazlık mekanlarla eşleştirdim nedense kafamda. bana da yazlık mekan değil demen tuhaf geldi. Çünkü bence bayağı yazlık mekan. Deniz yok ya. Denize gireceğin bir yer yok. Tuna'da mı yüzeceksin? Pis. Gördüğün kıyıdan ne kadar pisti. Yüzersin canım. Deniz olmadan yazlık mekan mı olur? Bilemedim bak şimdi. Ama Arnavut kaldırımla yazlık mekan eşleşmesi nasıl? Eşleşti, evet. Bence Doğru. eşleşiyor. Tuna'da da yüzmezsin bence ya. O kadar yoklukta değilsindir yani. Değil, yok yüzmezsin. Ama evet illa yüzmek zorunda mısın? Evet. Yaz niye yaz ayı geliyor? Yaylaya gidiyor insanlar. Onun Ha o oralarda ayrı yazlık ama mekan. o ayrı bir yazlıkçı kafası. Bizde yazlıkçılık dediğin zaman böyle Sen İzmirli olduğun için senin aklına yazlık değil. sen nerelisin? Ya sen... Ben de İzmirliyim. Çok güzel bak. Böyle bir. Ben buradaki mahalleleri çok seviyorum ya. Vallahi ben de çok sevdim. Zaten herkes fotoğraf çekilmeye geliyor. Aa ne kadar güzelmiş şu yeşil ev. Evet biz de çekilelim. Bir de burada şeyi gördüm ben ya. Böyle panjurlar dışarıdan böyle monteli gibi değişik. Siz buldunuz vallahi fotoğraf çekilecek. Türk müsünüz siz de? Güzel yer vallahi. Evet. Sırada bekleyelim. Evet. Sokakta sırada bekleyen tek millet biz ya. Alaçatı hep böyle. Ama baksana çok güzel görünüyor ya. Çok güzel. Alaçatı bu yaz şeymiş ama yani sinek avlıyormuş. Fiyatlar uygun diyorlar bilmiyorum. Gittim ben. Herkes Gerçekten Yunan'a uygun. kaçıyor. Evet. İndirmişler yani. Harbi mi? Biz normalde burası Alaçatı'da olsa 7-24 fotoğraf çekeriz. Evet. Evet. Ayvalık'ta falan olsa çekilirler yani. Aynı. Biz Ayvalık kıyası yaptık biraz önce. Şurası olsa yani sokakta 50 kişi bekliyor yani kimse yok yani bomboş. Gayet güzel. Çok güzel. İyi Güzel. gezmeler. İyi gezmeler. Teşekkürler. Evin sahibi kış diyecek bize be. Swedish diyor. İsveçliler. Fika. Aa, Ikigai. Aa bunu biliyorum. çok güzel. Duende. Fika da aynı şey aslında. The mysterious power of the art deeply move a person. Espanyol ya en sevdiğimiz. Yalnız şu ikisinin uyumu gayet hoş. Bina övelim biraz da. Bina. Güzel mimari övmek gerekiyor bence ya. Gerekiyor. Bu kadar çirkin mimari gördükten sonra. O yüzden de mutsuzuz bence. Bak şimdi ne kadar mutlu olduk bunu görünce böyle içimizde çiçekler açtı. Bak çiçek koymuşlar buraya. Evet şimdi bu merdivenleri gördüğünüz an bilin ki yukarıda şurada bir kule görüyorsunuz ucunu. Tepenin oraya çıkış vakti geldi. Böyle usul usul sizi yukarı çıkartıyor. Böyle biraz yoruyor gibi hissediyorsunuz ama öyle düşünmeyin yani. Usul usul çıkartıyor bir bakmışsınız yukarıdasınız. Manzarası da güzel, şöyle ufaktan spoiler vererek gideyim. Çekik göz ablalarımız da çıkmış yukarı. Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you? Where are you going? The up tower. Oh, you're record? Yes. You wanna talk? Wanna talk? Talk to who? With people. Hi. Where are you from? I'm come from China. China. Yeah. Nice. Which part of China? The southern west of part of China. Southwest. Yeah. The near to where? Sichuan province, Chengdu, the hometown for panda. Okay. So you came for traveling? Yeah. We came for traveling Your together. friend? Yeah, we are friends. Okay, good. Did you like Belgrade? Yeah. This is our first time to go to Belgrade. First time? Yeah. Okay. First you visit Zemun, then you go Belgrade. First Zemun and first Belgrade. Okay, it's good. It's good. Okay, enjoy. Thank you. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. Asyalılarda yüzünü beyaza boyama hastalığı var. Yani Çin, Japonya, Tayvan, Kore. Kimle tanışsam hepsi bembeyaz, böyle şey, beti benzi atmış gibi, yani hayalet görmüş gibi. Bu kültürü anlamış değilim, niye acaba? Yani
tenlerinin beyazlığını seviyorlar, öyle olmasını istiyorlar. Amerika'ya özeniyorlar diye. Beyaz ırkın üstünlüğü gibi bir şey mi? Ondan mı yapıyorlar acaba? Benim Tayvanlı arkadaşlarım mesela çok. Onlar da beyaza boyuyordu kendisini. Kızın ten rengi hafif esmer. Bir buluşuyoruz bembeyaz. Aa diyorum, ne yaptın kendine? Beyaza boyamış. Çok pudra sürüyorlar. Bilmiyorum ki. İlginç. Hakikaten neden. Zarar verir ya. Kapatmıyor mu teni yani? Zarar verir şeye. Zaten güneşten de çok fazla korunuyorlar. Evet. Güneş de çok Gölgeli istemiyorlar. ya, gölge var. Güneş kremi Güneş sürüyorlardı. kremi sürüyor. Ben 50 derecenin Güney altında Koreliler- sürmüyorum. Güney Koreliler öyle. Ama özledim Tayvanlı arkadaşlarım. Çok nazik, çok güzel insanlardı ya. Geldik. Gardoş Tower'dayız. Gardoş Kulesi. Aha da şuradan çıktığımızda manzarayı göreceğiz. Önce manzara. Nereye geldiğimizi ve neden geldiğimizi bir görün. Sonra bir dolanırız etrafta. Tam şu karşıda gördüğünüz yer, ben çok net bir şekilde kale surlarını görüyorum. Orası Kale Meydan ve eski Belgrad'ın olduğu yer. Hemen şu taraf komple Yeni Belgrad oluyor. Havaalanında şöyle ileride bir yerde. Yani sanayi bölgesi bu taraf. Zemun'daki en meşhur ve en bilindik yapıya bakıyoruz şu an dostlar. Burası Gardoş Tower ya da bir diğer ismiyle Milenyum Kulesi ya da 1000 yıllık kule olarak anılıyor. Söylenti şudur ki Macarlar yapmış burayı. 896 yılında başlamışlar ve 1896 yılında tamamlanmış. Yani öyle yazıyordu internette. Fark ettiyseniz taş ve tuğladan, yani iki farklı materyalden yapmışlar ve farklı tarzda yapmışlar. Şöyle göstereyim size tam karşıdan. Buradan daha net gözüküyor. Hatta böyle biraz geri çekilirsem çok daha net görürsünüz. Bir Macar kahramanı söylentiye göre burada Osmanlı askerlerine karşı mücadele ederken hayatını kaybediyor. Adı neydi ya? Unuttum şimdi kendisinin adını da. Yani Macarların kahramanı. Öyle de bir hikayesi var buranın. Hazır mısın şimdi? Kamerayı böyle omzuma koydum. Kapalıymış gibi duruyor. Bir market fiyatlarına bakalım seninle, tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. İnşallah kovulmayız. Çünkü hatırlıyorum buranın güvenliği biraz gergin bir abi. Böyle sen tek başına çantayla dolaşınca hırsızlık yapma diye peşinden dolaşıyor. Biraz ruh hastası bir abi. Mesela muz. Muzun kilosu ne kadar? 160 dinar. Yani 1,5 dolar diyelim muzun kilosuna. 1,5 euro, özür dilerim. Büyük kefir Büyük kefir ne kadar? 199.99. 200. Kaç? 1 litrelik kefir 200 Evet. dinar. Ya, o da 1,5 eurodan biraz fazla. Tavuk var. Aa, şurada peynir var. Oo. Aa, 290. Bir dakika, 100 gramı 1,5 euro şu peynirin. 100 gramı mı? Aynen 100 gram yazıyor bak köşesinde, görüyor musun? Evet, şurada 100 gram. Burada ucuz peynirler de var. Ha, şöyle kaşarlara bakalım. Bu Maxi diye bir market. Onun kendi kaşarı var. 100 gramı 100 dinar. Yani 1 eurodan biraz daha ucuz. Gel tavuk ete bakalım. Şöyle löpet var. Kilosu 1200. Bu dana eti. 10 euro yapıyor kilosu. Burada kanat var. Kilosu 330. O da işte ne kadar yapıyor? 2,5 euro. Kanadın kilosu 2,5 euro. Burada bonfile var. Löp tavuk 280 diyor. O da ne kadar yapıyor? Yine 2-2,5 euro kilosu. Makarna sosuna krema kullanıyorlar ya, bu o. 180 bak, 1,5 euro. İndirim Ne kadar? varmış. Yarım kilolukmuş bu. Çok güzel oluyor biliyor musun ya? %50 indirime girmişler. Evet. Şöyle beyaz peynirler var. Akdeniz Premium yazmış. Bu 64. 100 gramı 64 dinar. Yani ne kadar yapıyor? 30 cent falan yapıyor. Bayağı 100 gramı 30 cent şu beyaz peynirin. Aynen. Zeytin de öyle 40 cent falan 100 gramı. Yeşil zeytinin 100 gramı 40 cent. Burada başka tip bir beyaz peynir var. O da 1 euroya yakın 100 gramı. Buranın ekmeği bayağı büyük. İnce kabuk. İçinin hamuru çok fazla. Ne kadar? 59 dinar. Yarım kilo ekmek bu arada. Yani 40 cent falan bir şey yapıyor. Tost ekmeği var 450 gram. Bunlar da 65 dinar. Yine yarım euro civarı bir şey yapıyor aşağı yukarı. Bu marketin kendi pirinçleri var. Kilo değil mi bu? Aynen, bir kilosu 190 dinar diyelim. 1,5 euro bir kilosu. Burada yeşil mercimek var. 500 gramı 230 dinar yeşil mercimeğin. 2 euro civarı diyeyim ben buna. Bak, basmati pirinci 729.
Basmati pirinci. Yarım kiloluk basmati pirinci, bu biraz daha kaliteli sanırım. Ne kadar? 729. 729'muş. Oo, bu pahalı ya. Evet. Kaç yapıyor? 6 euro civarı bir şey yapıyor bu yalnız. 5,5-6 euro civarı. Aynen. Pahalıymış o. Biraz daha kaliteli pirinç alırsanız 500 dinarlara falan çıkıyor. O da 3 euro civarı, 3,5 euro civarı. Ben genelde trekking yapan bir şahsiyetim. Dağa gittiğimde yanımda götürdüğüm ton balıkları oluyor. Genelde ucuz ton balığı alırım. Mesela bu kendi marketin ton balığı, en ucuzu bu. 300 dinar. O da 2,5 euro yapıyor. Hatta burada 230 dinar var. Bu da 2 euro yapıyor mesela. Pahalı bir tane bulalım. Şuna falan diyor. Pahalı olanlar var mı? Ha. Şu mesela pahalı bir ton balığı. Bu da 350 dinar. Ne kadar yaptı? 3 euroya yakın bir fiyat yaptı. 2 tane ayçiçek yağı göstereceğim sizlere. Aradaki fark tam olarak ne bilmiyorum. Sol elimde tuttuğum böyle daha koyu gözüküyor. 620 dinar. Baya böyle 4,5 euro, 5 euro civarı. Sağ elimde tuttuğumda 165 dinar. Ne kadar yapıyor? 1,5 euro civarı. Farkı ne acaba? Bu Mediterranean diyor. %20 ekstra bir şey diyor. Ama ötekini bilmiyorum. Şurada yazıyor ama yani farkı şu aşağısında yazıyor ama tam olarak neden farklı bilmiyorum. Yani hem ucuzu hem pahalısını göstermiş olayım ha. Zeytinyağı. Of, zeytinyağı bayağı. Şöyle elime bir tane zeytinyağı alacağım. 1 litrelik zeytinyağı 2400 dinar. O da 20 euro civarı bir şey yapıyor. Hatta 20 eurodan biraz daha fazla yapıyor olabilir. Evet, zeytinyağları pahalı. Zeytinyağları 20 euro, 20 euronun üstünde. Şurada bir makarna buldum. Ne diyor? 85 dinar. Yarım euro civarı diyeyim ben. 350 gramlık bir makarna paketi. Bu Sırbistan'ın yerel birası. 100 dinar yarım litrelik Niksiçko diye. 100 dinar da yarım eurodan biraz daha fazla yapıyor. Yanında 76 dinara bir yarım litrelik bira var. O da yine yarım euro bile yapmıyor. Büyük suyu 100 dinara alıyorum. Tabii büyük suyu 100 dinara kiosktan alıyorsun mesela, daha pahalı oluyor. Tuborg Green ilk defa görüyorum. Tuborg ne kadar? 23. Tuborg Green var 123 dinar. O da 1 euro yapıyor ya. Düz hesap 1 euro yapıyor yani. Yarım litrelik Tuborg Green 1 euro yapıyor. Şu an güvenlik bize doğru baktığı için kamerayı çıkaramıyorum omuzumdan. Böyle salaktan anlatmak zorundayım. Şöyle göstereyim, mesela burada Heineken var. Yarım litrelik Heineken 130. O da 1 euro. Şunlar ne acaba? Bu farklı bir bira. İlk defa gördüm bunu ya. Böyle sosyetik bira gibi bir şey bu. Baksana 300. 2,5 euro ya. Burada mesela 1,5 litrelik su var. 60 dinar. Birayla hemen hemen aynı fiyat bu. Yani 40 sent gibi bir şey yapıyor bu. Burada 2,5'luk su var. 92 dinar. 75 sent gibi bir şey yapıyor bu. Yani 2,5 litre suyla bira aynı fiyatta diyeyim ben size. Burada 1,5 litrelik Pepsi'ler var. 100 dinar. Yaklaşık 1 euro. Başka şöyle Coca-Cola var. Küçük Coca-Cola 82 dinar. 70 sent civarı bir şey yapıyor. Burada Red Bull'lar var. Küçük Red Bull 160 dinar. 1 eurodan biraz fazla. Büyük Red Bull da 1,5 euro yapıyor. Tuborg Ice diye bir bira. 33'lük indirime girmiş, 46 dinar. Kaç sent yapıyor ya bu? Bayağı 30-40 sente bira satıyorlar şu an. %50 indirime girmiş. Tamam, şimdi size biraları daha rahat gösterebilirim. Bakın şu 80 dinar. Yani ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 70 sent falan bir şey yapıyor yani. 75-80 sent olsun hadi. Erdinger diye bir bira var. Bu 200 dinar. Bu birazcık pahalı. 1,5 euro. Stella Artois var. 100 dinar. Yaklaşık 1 euro yapıyor. Tuborg Ice'i ilk defa gördüm ben bu arada. Bak mesela şu yarımlığı 124 dinar. Düz hesap 1 euro. Şöyle Tuborg'un yeşili var. Bu da 124 dinar. Bu da 1 euro. Burada Almanların birası galiba. Müller bira var. 82 dinar. Yaklaşık 1 euro. Burada 2 litrelik bira kültürü var. Şöyle pet şişelerde, kalın sert pet şişelerde satıyorlar. Bunlar da 250 dinar civarı. O da ne kadar yapıyor? 2 euro yapıyor düz hesap. Farklı 2-3 markanın 2 litrelik biraları var. 90. 90 mı? O bak Plastik. bu marketin kendi birası 90 dinar. Bu da ne kadar yapıyor? 1 eurodan daha düşük bu. 80 sent falan şu 2 litrelik bira. Burada Jägermeister var. 2121. Zeytinyağından ucuz harbiden. 18 euro. Şaka gibi ya. Zeytinyağından ucuz Jägermeister. Burada neler var? Jack Daniels var. Viski. Ne kadar yapıyor? 2340. Yarım litrelik Jack Daniels. O da 20 euro civarı bir şey yapıyor işte. 13-14 euro civarı bir şey yapıyor şu cinler. 70 cl 14 euro civarı. Ve bu marka iyi bir marka galiba. Çok anlamam ben ama.
Ben bunu seviyorum. Burada çeşit çeşit şaraplar var. Şimdi şarapta şöyle bir fiyat politikası var. Şimdi köpek öldüren de var, kaliteli şarap da var. 3 euroya da şarap içiyorsun burada, 300 euroya da şarap içiyorsun. O yüzden tek tek fiyat gösteremeyeceğim ama biraz kaliteli şarap içmek isterseniz 10-12 euro vermek zorundasınız gibi. Yani 1500 Sırp dinarı civarı vermek zorundasınız. Ama bir tık daha ucuz şarap içeyim derseniz 500 Sırp dinarına da şarap var. Yani 2-3 euroya da şarap var anlayacağınız. Mesela burada Rose var. Orta segment bir şarap olabilir belki. Direkt 10 euro. 1200 küsür Sırp dinarı. Bak mesela Paris diyor, buranın köpek öldüreni olabilir. 630 Sırp dinarı. O da ne kadar yapıyor? Yemek yedik işte bu fiyata ya. Evet. Ne kadar yaptı? 5 euro. 484'e şarap var. Yani dışarıda bir kafede, birazcık pahalı bir kafede kahve içersin yani. O fiyata şarap satıyorlar. 1 litrelik Red Label 2500 Sırp dinarı. O da ne kadar yapıyor? Yine 22 euro civarı bir şey yapıyor sanırım. Yani aşağı yukarı 20 euroya sağlam alkol içebiliyorsun. 2 euroya falan 3 euroya da böyle güzel bir bira içebiliyorsun burada. Hatta yerel biralardan gidersen ne kadar oluyor? 1 euro bile tutmuyor aslında yerel bira. Makarna reyonuna geldim şimdi. 250 dinar makarna. Yani şöyle 2 paket makarna, bir şişe şarap olabiliyor yani. Köpek öldüren cinsinden alırsan baktığında. Ne kadar yapıyor bu? 2 euro civarı bir şey yapıyor bu makarna. Şöyle ucuza da makarnalar var. Bu 130-140 dinar. Ne yapıyor? 1 euro diyelim biz hesap. Hatta burada 90 dinara da makarna var. 1 eurodan daha düşük fiyata makarnalar da var. Evet. Şimdi burası önceden Belgrad'ın asıl merkeziymiş. Aslında baktığın zaman Tereziye mi, teraziye mi öyle okunuyor. Terazi anlamında. Hatta Farsçadan geliyormuş o kelime. Yani Belgrad'ın merkezi burası aslında. Hatta şurada bir şey şurada dediğim Kale Meydan'da bir heykel var yani. Elimle göstermiş gibi oldum ama o tarafta. Evet. Bir tane böyle bir şey, barış anıtı gibi bir şey var. O çok çıplak diye buraya yapmalarına izin vermemiş Belgrad halkı. Demiş ki bizim çoluğumuz çocuğumuz var kardeşim, yani milletin götünü mü görecek diye. Heykeli gitmişler oraya yapmışlar. Şu an orası buradan daha kalabalık. Millet göz görmeye. Oraya gidiyorlar. Evet. Yani burası şu an Belgrad'ın kalbi diyebiliriz aslında. Çünkü her sokak buraya çıkıyor. Yani aşağıdan gelsen de buraya çıkıyorsun. Diğer caddeden gelsen de buraya çıkıyorsun. Ve buradan Knez Mihailova'nın başlangıcı olan noktaya yürüyorsun. Oradan da zaten Kale Meydan'a varıyorsun. Biz buraya niye geldik? Otel Moskova. Burası bayağı meşhur bir otel. Dışarıdan zaten çok güzel görünüyor mimarisi. Burada tabii ki de kalamayacağız. O kadar paramız yok ama restoranı meşhurmuş bir. İkincisi Tatlısı var. tatlısı meşhur. Hadi gel girelim içeri. Şuradan girelim. Ya şu kamerayla çok alışkın değildir buranın insanı. Hayırdır niye kamerayla giriyorsunuz diye. Abimiz orada canlı müzik, piyano. Oturabiliriz belki, bilmiyorum. İçerisi böyle. Gayet şık bir yer bu arada. Şöyle göstereyim sizlere. Ay tatlılar bu. Evet bu tatlı. Evet. Bu tatlıdan deneyeceğiz. Şöyle göstereyim diğer tatlıları da. Şu an baktığımız bu tabak, bu otelin en ne denir? Popüler, en meşhur ürünü. Evet, imza ürünü öyleymiş. Adı neydi? Sinitti değil mi? Moskva Sinit. Tatlının ismi Moskva Sinit. İçerisinde şeftali var, kiraz var. Ondan sonra başka ne vardı? Böyle badem var. Bir meyve daha vardı sanki ya. Ananas mıydı yoksa? Ananas var, evet. Bir de ananas var. Bunlardan oluşan lezzetli bir tatlıymış. Şöyle sizlere tekrardan göstereyim. Bu imza tatlı olduğu için denemek istedik. Tüm pastaların kraliçesi. Evet, tüm pastaların kraliçesi olarak geçiyor. Bir de Bu otelde yapılıyormuş sadece. yıl boyu 20 ton üretilip dağıtılıyormuş. Hadi ya. Oo. İyi, Bayağı. deneyin bakalım efendim, deneyin bakalım. Beğenecek misiniz? Yapma. Yapma, yapma Rüştü. Yapma Rüştü. Bir dakika biraz daha. Bir tane daha ya, bir şans daha ver. Bir şans daha veriyorum. Değişik. Hakikaten değişik. Ama bence bir kere çok tatlı. Tatlı bayağı. Bayağı tatlı. Çünkü ben aslında biraz fresh bir şey beklemiştim. Öyle değil. Ama güzel. 10 üzerinden kaç verirsin? 8,5.
İyi verdin. Kokusu güzel. Kaliteli ya. Yemin ediyorum var ya. Kaliteli olduğu bir kere belli oluyor. Yani bizim köşedeki pastanenin ürünü değil. O belli oluyor bir kere. Malzemeden kısmamışlar. Yok, malzemeden kısmamışlar. Çok lezzetli şeyi. Bu meyvelerin tadını alıyorsunuz ama hakikaten dediğin doğru, bir tık şekerli. Tatlıların kraliçesi mi çok emin değilim. Ama ben de onun üstünden 8 veririm buna. Lezzetli bir tatlıymış. Ama kraliçe çok iddialı olmuş ya. Gerçekten çok iddialı olmuş. Yenir ama ya, buraya gelip de cebinizde bir tık para varsa, çünkü burası birazcık pahalı bir yer. Neden pahalı onu da söyleyeyim. Hop, uçuyor. Çünkü burada zamanında ünlü insanlar kalmış. Bunlardan biri Albert Einstein. Şöyle hemen menünün bir sayfasında gösteriyorlar. Albert Einstein kalmış. Pavarotti'yi biliyorsunuz, kendisi güzel sesli bir abimiz. Ve Ivo Andrić. Ivo Andrić de Nobel ödüllü Yugoslav bir yazar. Kendisi Drina Köprüsü'nün yazarı. Zaten ödül alan kitapta benim bildiğim oydu. Hatta yanımda Ivo Andrić'in kitabıyla geziyorum, Drina Köprüsü. Bosna'da o kadar zayıf bir ulaşım var ki sırf bu köprüyü görmeye gidecektim. Kitabını okuyorum. Çok da güzel bir kitap bu arada, öneririm. Ulaşım kıtlığı yüzünden köprüyü görmeye gidemedim ya. Buradan da teessüflerimi bildiriyorum Bosna'ya. O yüzden velhasıl kelam, burası meşhur bir otel. İnsanlar, yani ünlü insanlar ki Hollywood yıldızları falan da, Brad Pitt falan da gelip kalmış yani, sadece bu üç arkadaş değil. Indira Gandhi. Aynen, Gandhi gelmiş, Indira Gandhi gelmiş buraya. Hayırdır sen ya? Bayağı burada meşhur insanlar gelmiş kalmış yani. Nikola Tesla falan kalmış. O yüzden burası bir tık popüler. Restoran kısmı halka açık. Yani otel kısmına belki gidip gezmek istesek gidemeyiz de restoran kısmına gelip oturuyorsunuz. Canlı müzik var, piyano çalıyor abimiz. Dilediğinizi yiyebiliyorsunuz. Fiyatları da hemen söyleyeyim. Tek tek göstermeyeyim şimdi. Tatlılar 600 dinar civarı, yani 5 küsür eurodan başlıyor. Ortalama 5 küsür euro. Ana menüde böyle yemekler var, sandviçler falan var. 1600-1700 dinar civarı. O da işte 12-13 euro civarı. Çay, kahve vesaire içerseniz de onlar da 300-400 euro civarı. 2,5-3 euro, 4 euro civarı diyeyim ben size. Ortalama fiyatlar bu şekilde. Afiyet olsun. Yok, bu senin çatalın, pardon. Ben genelde yediğim zaman çatalı hep uzağa koyuyorum da ondan. İçindeki kreması çok güzel. Ben lezzetli olduğunu düşünüyorum ya. Kaliteli ürün kullandıkları belli oluyor bir kere. Ama hani yani şöyle bir şey değil, mesela o pizzayı yedik ve şey yaşadık ya. Böyle vay patladı falan. Öyle bir şey yaşatmadı. Yani bizim köşedeki pastaneci abi bir tık daha çalışsa bu tadı yakalar bence. Gömdün çok fazla. Yok, evet, bu olmadı. Kestik. O kadar değil. Yani güzel. Neyse. Bunun fiyatı ne kadar? 690 dinar. O da işte 5,5 euro civarı bir şey yapıyor. Havayı kararttık ve Belgrad'daki belki de en hoş gözüken sokaklardan birine geldik şimdi. Burası Bohemia Sokağı olarak geçiyor. Kendi adı Skardalya ya da Skardaska olarak geçiyor. Bir sürü kafe, restoran, bar var. Canlı müzik yapılıyor ve biraz da şık restoranlar. İnsanlar genelde canlı müzik eşliğinde burada yemeklerini yiyorlar. Akşamlarını keyifli bir şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Belgrad'ın herhangi bir yerinden fiyatlar biraz daha pahalı oluyor burada. Burada hosteller, oteller de var bu arada. Yani sadece restoran olarak düşünmeyin burayı. Eğlence mekanı olarak da düşünebilirsiniz. Mesela Me? Yeah, Ah. you cannot filming to your friends, but come. Thank you so much. Thank you so much. Striptiz kulübü de varmış burada. Şöyle göstereyim. Abla şey diyor, belki de striptiz kulübüne gitmek istiyorsun diyor. Vallahi şu an videoyu bitirip yatağıma dönüp uyumak istiyorum sadece. Çok yorgunum çünkü. Senin kaldığın hostel ne kadardı? 3 geceliği, yani aslında geceliği 20 euro gibi bir şeye geliyor. Yani Biraz daha. şöyle söyleyeyim, Skardalya, yani şu an bulunduğumuz bu cadde Cumhuriyet Meydanı'ndan 2-3 dakika yürüme mesafesinde. Akşamları çok canlı. Yani burada da kalabilirsiniz, daha güvenli. Bu bölge çok güvenli. Gerçi geneli Belgrad'ın güvenli, bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama buradaki hosteller bir tık daha iyi. Mesela benim kaldığım hostel biraz daha böyle sıkıntılı bir hostel. Yani çok fazla ses oluyor, gürültü oluyor. Biraz problemli ama sen gayet memnunsun Ben anladığım çok kadarıyla. memnunum, çok hoşuma gitti. Adı neydi, öneri olsun, gitsinler bari gelecek olanlar. Up Hostel.
Yani reklam değil bu. Sadece biz seyahat eden insanlar olarak bir yerden memnun kalınca böyle fikirlerimizi belirtiyoruz ki gelip sıkıntı yaşamayın buralarda Her diye. yere çok yakın. Her yere Evet, çok her çabuk yere çok yakın, değil mi? gidebilirler. Ondan sonra çok temiz ayrıca. Çok temiz. Herkes çok güler yüzlü. Ben çok sevdim. Gayet çok güzel güzel ya. bir deneyimdi yani. Sokağın bir de üst tarafını göstereyim sizlere. Burada da aynı, yani restoranlar var genelde. İnsanlar gelip burada yemeklerini yiyorlar, sohbetlerini ediyorlar. Güzel bir ortam. Bohem Sokağı diye geçiyor. Çünkü buradaki mimariden kaynaklı olarak, yapısından kaynaklı olarak keyifli, güzel bir yer. Bu videonun da sonuna geldik artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim efendim. Teşrif ettiniz videoma. Çok sağ olun. Umarım keyifli bir gündü. Güzel bir gün geçirdiniz. Yorgunluktan bitik vaziyetteyiz bu arada. Yani mahvolmuş durumdayız ya. Çok güzel bir gündü ama ben teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman videoyu sen bitirmek ister misin? Evet. Evet. Ne diyeyim? Bilmem. Neydi? Masal anlatarak dünyayı gezen kadın.